Herkese merhabalar. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Bugün Ramazan pidesi yapacağız. Çok kolay bir şekilde süt, tereyağı, sıvı yağ, şekerin harmanlandığı güzel bir kolay bir şekilde Ramazan pidesi yapacağız. Malzemelerimiz arkadaşlar şunlar. Burada 400 gram beyaz un, 100 gram kadar da tam buğday unu diyeyim. Ben şahman unu diye bir un varmış. Ondan kullandım burada ama tam buğday unu da olabilir. 400 gram beyaz un, 100 gram da tam buğday unu, toplam 500 gram unumuz var. Burada 150 gram kadar ekşi mayamız var. Ben bunu şu şekilde hazırladım. 50 gram ekşi maya, 50 gram su, 50 gram da beyaz un ekledim. 1 gram kadar da kuru maya ekledim. Aşağı yukarı 2 saatte aktif oldu. Daha çabuk aktif olsun diye bu şekilde hazırladım. Ekşi mayam bayağı aktifti. Hem pidemiz yumuşak olsun diye kuru maya ilave ettim, hem de çabuk olsun diye ekşi mayamı bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar hazırladım. 12 gram tuzumuz var. 2,5 gram kuru maya. 1 gramı burada, 2,5 gramı una katacağız arkadaşlar. 50 gram tereyağımız var. Burada da 275 gram su, 50 gram süt, 25 gram sıvı yağ var. Tuz hariç arkadaşlar tüm malzemeleri karıştıracağız. Çok kolay. Bir yarım saat hamur dinlendikten sonra ilave edeceğiz. Aslında hepsini de bu şekilde karıştırabilirsiniz. Öncelikle sıvı mayamızı suyumuzun içerisinde açacağız. Daha sonra unumuzu ilave edeceğiz. Aynı şekilde kuru mayamızı ilave edip 5-10 dakika sonra da tereyağımızı ilave edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekşi mayamız 1 saatte bu şekilde olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, sıvımıza mayamızı koyduk. Mayamızı önce açacağız. Kuru mayamızı da unumuza ilave ettik. Yağımız burada bekliyor. Daha sonra katacağız. Tuzumuzu da en son katacağız arkadaşlar. Öncelikle makinemizi bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yağımızı da kattık. Tüm malzemeleri kattık arkadaşlar. Tuz hariç. Bir yandan çekimi yapıp bir yandan da malzemeleri koymak sıkıntılı olduğu için videoyu durdurdum. Bu esnada unumuzu ve yağımızı koyduk. Yani tüm malzemeler burada arkadaşlar. Ve tuzumuz hariç. Onda hamur biraz yoğrulsun. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi makineyi çalıştırayım. Evet, 5 dakika hamurumuz yoğruldu bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Az önce tuz diye gösterdim size arkadaşlar. Şekermiş. Onu da ilave ettim. Videoyu kapattıktan sonra dikkatimi çekti. Tuzu kaya tuzu olarak 12 gram kaya tuzu ayarladım. Bunu bir yarım saat sonra ilave edeceğim. Hamur dinlensin. Şimdi bu tarz hamurları makinede yoğurmak tabii kolay. 5 dakika yoğurduk. Size bir alternatif olarak şunu önermek istiyorum. Benim makinem bozulmuştu. Aşağı yukarı 2 ay yedek parça bekledik. Bu makineler arızalandığı zaman yedek parçası yurt dışından geldiği için 2 ay beklemek zorunda kaldım. Ekmeğimi nasıl yaptım? Her evde olabilen şu cihazla yaptım arkadaşlar. Bununla. Yani bu da iş görüyor. Ancak bu sulu hamurlarda gayet güzel iş görüyor. Onu belirtmek istiyorum. Sulu hamurlarda kolaylık sağlıyor. Pide hamurlarını bununla yapabilirsiniz ama daha yoğun hamurlarda bu cihazı kullanmamanızı öneririm. Çünkü motoru güçlü olmadığı için ısınıyor. Motoru yakabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Evet.
Bir yarım saat dinlensin. Daha sonra tuzumuzu ilave edeceğiz. Şekillendirme aşamasında gene beraber olacağız. Yani pide yapmak evde o kadar zor değil. Dinlenecek. Yağlı kaba alacağız. Bunu katlamalar yapacağız. Onları beraber izleyeceğiz videoda. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Burada 12 gram tuz var. Normalde 500 gram una 10 gram yeter, ancak şeker de olduğu için içinde tuza ihtiyaç olacak diye 12 gram ilave ettim. Tuzumuzu ilave ettikten sonra şöyle bir spreyle arkadaşlar içine ben su serpiyorum ki tuzu daha çabuk hamura karışsın anlamında. Ya böyle yaparsınız ya da 15-20 gram suyla 15-20 gram suyla ilave edebilirsiniz hamura. Ve 5 dakika daha yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamur sakız gibi oldu. Tuz öncesi 5 dakika, tuz sonrası da 5 dakika, toplamda 10 dakika. Tabi makineyle yoğrulduğu için bu şekilde bu. Elde olunca, hamur pürüzsüz oluncaya kadar 10 dakika, bilemediğiniz kol gücünüze bağlı olarak 15 dakika yoğurmanız gerekebilir. Şimdi ben bunu yağlı kaba alacağım. Yağlı kaba aldım. Aslında makineyle yoğrulunca katlama yapmıyorum ben. Ama elde yoğurursanız arkadaşlar yarım saatte bir hamuru katlama yapmanız gerekecek ki hamur güzel bir kıvama gelsin. Gördüğünüz gibi bakın, hamur sakız gibi. Evet. Bunu akşam iftara yetiştirmeye çalışacağım. Evet. Bu aşamaları da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Tam 2 saat sonra hamurun durumu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2 saat sonra pamuk gibi bayağı bir kabarmış. Bulunduğu ortam 12-13 derece. Serin bir oda. Muhtemelen akşama yetişsin diye bunu buzdolabına kaldırabilirim. Yani hamurunuzu böyle kontrollü takip etmeniz gerekiyor. Havalar ısındı çünkü. Katlamasını yaptım. Şu an tek elle yaptığım için zorlanıyorum. Bir yandan kamerayla çekim yaptığım için. Evet. Gördüğünüz gibi hamur gayet güzel, gayet yumuşak. Evet arkadaşlar. Evet. Aşağı yukarı biz 2 saat kadar tepsi mayalanması da kaldı. Kardığımız hamurun bu yarısı. Su püskürtüyorum. Gene aynı su püskürtme aparatımızla. Ve yumurta süreceğiz daha sonra. Önce havasını çok söndürmeden şu şekilde parmaklarımızı açarak ve ittirerek ileri doğru. Evet, şimdi yumurtasını süreceğiz. Yumurtasını ben fırçayla süreceğim. Siz isterseniz elle de sürebilirsiniz. Fırçayla iz yaptığımız araları bastırabiliriz. Fırında kabarırken kapanmasın diye bu şekilde bastırabiliriz. Gayet güzel mayalanmış tepside gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı bu 15 dakika fırında 170-180 derece, fırınına göre değişir. 15 dakika yeterli olacaktır. Açıkta pişecek ve buharlı pişecek. Fırında su kabında su var. Sıcak su var buhar oluşturulması için. Bir tane yumurtanın sarısı ve bir miktar da süt. Karışım bu. İsterseniz fırıncı şifası da sürebilirsiniz. Söndürmeden bu şekilde tüm yumurtayı sürebilirsiniz ve üzerine de susam ve çörek otu karışımını serpeceğiz. Fırına vereceğiz. Bolcana serpebiliriz. Bunlar lezzet veriyor pideye.